Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Küresel piyasalarda da gözler dünkü Powell'ın konuşmasına ve bu akşam yayınlanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarına çevrildiğinden yurt içinde oldukça bir sakin gün geçirdik. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0,44'lük artış ile 1461 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 15,15 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dolar Türk lirasında düşüş süreci devam ederken 8,60 seviyesinin altında satış baskısı bulunan kurda 8,29'un önemli bir destek seviyesi olduğunu da hatırlatmak isterim. Borsa İstanbul 100 endeksi ise bizim için halen önemli seviye olan 1466 seviyesi bölgesinde seyrini sürdürüyor. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar gelmediği sürece tam olarak alış baskısının yaşandığından bahsedemeyiz. Bugün yurt içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Ağustos çarşamba akşamı saat 21'de Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınlarında gündem özel programında açıklamalarda bulunacak. Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sözlerinde yakından takip ediyorum. Bunun dışında akşam hemen hemen aynı saatlerde de Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları yayınlanacak. Yarın yurt içi piyasalarda da bunun etkisini hep birlikte göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde parakende satışlar aylık bazda beklentilerin altında %1,1 azalış gösterirken çekirdek parakende satışlar benzer şekilde aylık bazda beklentilerin altında %0,4 olarak açıklandı. Parakende satışlarda yavaşlamanın bundan sonraki aylarda devam edip etmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Hem büyümeye hem enflasyon üzerindeki etkisi bulunan parakende satışların azalışın devamı enflasyonun bir miktar yavaşlamasına sebep olabilir. Ama bu durumun geçici mi, kalıcı mı olacağını sonraki aylarda izlememiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde parakende satışların azalmasında araç satışlarındaki düşüş ve delta varyantının etkileri olduğunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer verilerden sanayi üretimi beklentilerin üzerinde aylık bazda 0,9 artış gösterirken kapasite kullanım oranı da benzer şekilde beklentilerin üzerinde %76,1 olarak gerçekleşti. Dün akşam Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin henüz pandemi öncesi seviyeye dönmediğini söylerken delta varyantındaki artışın ekonomi üzerindeki gözle görülür bir etkisi olup olmayacağı da belirsizliğini koruduğunun da altını çizdi. Fed Başkanı Jerome Powell, tahvil alım programının gidişatı hakkında ise bir açıklama yapmadı. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek enflasyon rakamının kısa ömürlü olacağına inandığını, yüksek enflasyonun geçici olup olmadığını görmek için verileri yakından takip edeceğini söylerken Fed'in faiz oranlarının artırmaktan hala birkaç yıl uzakta olduğunu ifade etti. Kashkari, bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında varlık alımlarını azaltmaya başlamanın makul olabileceğini de tekrarladı. Boston Fed Başkanı Eric Rosenger, arz tedarikinde darboğazın devam ettiğini, bazı malların enflasyonu etkilemeyi sürdürdüğünü söylerken borç yükünün büyümesinden ve
enflasyonist baskılardan kaçınabilmek için tahvil alım programının hızlı şekilde sona erdirilmesi gerektiğini savunurken, Rosenberg varlık alım programını sonbaharda azaltmaya başlayacağını ve alımları 2022 ortasında sona erdireceğini duyurmaya yönünde bir karar alınması gerektiğini bu şekilde aktardı. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri dün düşüşünü sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri açılışı ile birlikte kayıplarını geri almaya çalıştı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen yükseliş %1,27 seviyesinden işlem görürken dolar endeksi ise dün sert alıcılı bir seyir izledi. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise günü satıcılı kapatırken FED tutanakları öncesi zayıf gelen veriler tapering endişelerinin yanında kar satışlarında borsaların geri çekilmesini sağlayan unsur olarak göze çarptı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut piyasalarına ilişkin verilerde yapı ruhsatlarının 1,61 milyon olarak açıklanması beklenirken konut başlangıçlarında ise 1,6 milyon adet gerçekleşmesi bekleniliyor. Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının ise 1,5 milyon varil azalacağı yönünde öngörülüyor. Ama bugün asıl gözler FED toplantı tutanaklarından çıkacak mesajlara odaklanmış durumda. FED'in tahvil alım programının azaltımı için ne zaman başlangıç yapacağının sinyalleri aranacak. Enflasyonda yükselişin kalıcı olmayacağı mesajlarının verileceği tutanaklarda bizi ilgilendiren kısım ise istihdama yönelik gelişmeler olacak. Önümüzdeki toplantıda tapering yönünde bir mesaj verilmesi durumunda dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık faizlerinde yükselişlerin sertleşmesini, borsalarda ise satışların derinleşmesini bekliyorum. Bu yönde mesaj verilmezse piyasa bir süre daha stabil kalabilir. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinde 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentiler dahilinde %2 olarak açıklanırken dolar endeksindeki sert yükselişle birlikte Euro dolar paritesi kritik seviyesi olan 1,17 desteğine kadar düşerken bu seviyenin kırılması halinde çok daha sert satış baskılarının altına gireceğini de tekrardan hatırlatmak isterim. Euro Türk lirasında ise hem Türk lirasındaki güçlenme hem de Euro'daki düşüş nedeniyle satışların sürdüğünü görüyoruz. 10,05 seviyesinin altında satış baskısı devam ederken Avrupa borsaları dünü karışık bir seyirde kapattı. Avrupa borsalarında sağlık sektörü hisseleri yükselirken otomotiv sektörü hisselerinde düşüşler borsalarda karışık bir seyrin yaşanmasını sağladı. Bugün Euro bölgesinde kritik enflasyon verileri açıklanacak. Daha önce Avrupa Merkez Bankası enflasyon konusunda simetrik %2'yi kabul etmişti. Yani ara ara enflasyonun 2'nin üstüne çıkmasını müsaade edeceklerini ancak kalıcılık sağlaması durumunda mevcut para politikasındaki değişikliğin yapılacağını ifade etmişti. Bugün Euro bölgesinde aylık bazda tüfenin %0,1 azalması beklenirken yıllık bazda tüfenin ise %2,2 artması bekleniliyor. Çekirdek tüfenin aylık bazda %0,4 azalacağı tahmin edilirken yıllık bazda ise tüfenin %0,7 geleceği öngörülüyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Çin'den gelen haberlerle güvenli liman olması nedeniyle hafif yükselişle seyrine devam eden değerli metaldeki yatay hareketlilik devam ediyor. Bugün açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları sonrasında fiyatlarda oynaklık yaşayabilecekken ons altına teknik olarak baktığımızda
yukarı yönlü hareketlerinin oluşması durumunda 1800 dolar ve 1810 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki görülen hafif geri çekilme sonrasında ons altındaki görülen yukarı yönlü hareketlerle birlikte gram altında da yükseliş sürüyor. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 495 ve 505 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumunda ise 480 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.